Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz patik yapacağız. Ben patiğimde bu şekilde 2 tane normal patiklik iplerden kullandım. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelim de böyle. Çok güzel, çok şık, çok kolay bir patik oldu. Modelimiz bu şekil. Tabanımız, topuğumuz, hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler arka haroşa sayılarını benden birkaç sıra fazla yapabilir. Daha küçük yapmak isteyenler de haroşa sayılarını azaltabilir. Örerken sizlere hatırlatmaları da yapacağım. Patiğimizi ön bölümde hanımlar, bu bölümlerden, dilimlerden başlayacağız. 4 dilimden oluşuyor. Şimdi İlk dilimimizi yapıyoruz hanımlar. Öncelikle açık renkli ipim ile şöyle ipimin ucunda bir miktar bir ip bıraktım. 25 ilmek atacağım. 25 ilmek ile başlayacağız. İkinci ilmeğim 3, 4, 5. Bu şekilde 25 ilmeğimizi atalım gelelim. Evet, 25 ilmeğimi attım. Hemen şu ucumuza bir düğüm atacağım. Baştan sona haroşa örgü yapacağız hanımlar. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin hepsini düz yani haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde kesimler başlayacak. 25 ilmeğimiz vardı hanımlar. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam ilk 11 ilmeğimi öreceğim. 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeğimi ördüm. Ardından ortada 3 ilmek üçlü kesim yapıyorum. 3 ilmeğin 3'ünü bir ördüm. Ortada üçlü kesimimizi yaptık. Kalan 11 ilmeğimi yine düz örüyorum. Dilerseniz sayalım. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde kesim işlemi yapmıyoruz. İlmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar haroşa örüyoruz. Kesme işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Bakın kesim yaptığım ilmeğin bunu da yine düz yani haroşa ördüm. İlmeklerimin tamamını örüyorum. Evet, sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Kesimlere devam edeceğiz. Bir önceki sırada 11 ilmek örüp kesim yapmıştık. Şimdi 10 ilmek örüp kesim yapacağız. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Tekrar ortada 3 ilmeğin 3'ünü bir keserek örüyorum. Ve kalan 10 ilmeğimi de haroşa örüyorum. İkinci kez kesimlerimizi yaptık hanımlar. Evet. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde kesim işlemi yok. Kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bu defa 9 ilmek örüp kesim yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ortada yine 3 ilmeğin 3'ünü bir keserek örüyorum. Ve kalan 9 ilmeğimi örüyorum. İlmek sayılarımız azalıyor böylece. Evet, ön yüzde kesimlerimizi yaptık. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi haroşa örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için ipimi kendime doğru alıp sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Şimdi ön yüze geçtik hanımlar. Bu aşamada tarçın rengi ipimi de ekleyeceğim. Koyu renk ipimi. Bir önceki sırada hanımlar 9 ilmek örüp kesim yapmıştık. Bu defa renk geçişi yapıyorum. Aynı modele devam edeceğim. 8 ilmek örüp kesim yapacağım. Şu ikinci ilmeğim. Hemen tarçın rengi ipimin ucunu da buraya düğümlüyorum. Patiğimiz sökülmesin diye. Düğümümü attım. 8 ilmek öreceğim. Şu üçüncü ilmeğim. Bakın şu ucumuzu da şöyle atlatarak gizleyip getiriyorum. Burada 5 ilmek oldu. 6, 7,
8 ilmek ördüm. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Kalan 8 ilmeğimi örüyorum. Evet, ön yüzde tekrar kesimimizi yaptık. Geri döndüm. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin tamamını haroşa öreceğim. Kesim yapmıyorum arka yüzde. Bu şekilde. Hepsini örüyorum. Yine bakın sonuncu ilmeğime geldim. Yine ön yüzde renk geçişi yapacağım için ipi kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmedim. Tekrar ön yüzdeyim. Bu defa bakın bir diş haroşamızı koyu renk ipimizle yaptık. Şimdi açık renk ipimi elime aldım. En son 8 ilmek örüp kesim yapmıştık hanımlar. Şimdi 7 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ortada yine üçlü kesimimi yapıyorum. Kalan 7 ilmeğimi örüyorum. Bu şekil. Şimdi geri dönüyorum. Yine arka yüzde kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Yeniden bakın ipimi kendime doğru alıp sonuncu ilmeğimi örmedim. Çünkü ön yüzde yine diğer koyu renk ipime geçeceğim. Şimdi yine modelimize bir diğer koyu renk ipimizle devam ediyoruz. Bu defa 6 ilmek örüp kesim yapacağım. Her seferinde ilmek sayısı yanlarda birer birer azalıyor. Bakın buraya 6 ilmeğimi ördüm. Yine ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Bu şekil kalan 6 ilmeğimi örüyorum. Ön yüzde yine kesimimizi yaptık. Geri döndüm. Arka yüzde ilmeklerimizi haroşa örüyoruz hanımlar. Yine ipimi kendime doğru alıp sonuncu ilmeğimi örmedim. Tekrar ön yüzdeyim. Bu defa renk geçişimi yaptım. Açık renkli ipim ile 5 ilmek örüp kesim yapacağım. Bakın 5 ilmeğimi ördüm. Ortada üçlü kesimimi şöyle yapıyorum. Kalan 5 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar geri döndük. Arka yüzde ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. 25 ilmek olarak başladığımız modelimizde ilmek sayılarımız gördüğünüz üzere her sırada ikişer ikişer azalıyor kesim yaptığımız için. Tekrar sonuncu ilmeğimi örmedim. Ön yüzdeyim. Yine tarçın ipimi aldım. Bu defa 4 ilmek örüyorum. 2, 3, 4. Ortada yine üçlü kesimimi yaptım. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum. Geri döndüm hanımlar. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Yine ipimi kendime doğru alıp sonuncu ilmeğimi örmedim. Bakın burada 1, 2, 3 tane tarçın rengi haroşamız oldu. Artık tarçın rengi haroşamı dilimimde kullanmayacağım. İlmeklerimi artık devamında açık renkli ipimle örüyorum. Şimdi de 2 ilmeğimi ördükten hemen sonra hanımlar artık tarçın ipimi buradan keseceğim. Çünkü bir dilimde ipin yönü denk gelmiyor. Şöyle tarçın ipimi kestim. Ucunu düğümleyeceğim hemen. Bakın düğümümü attım buraya. Bu şimdi 3 ilmek krem ile açık renkli ipim ile ördüm. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Şöyle. Ve kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Yine ipimizin ucunu gizleyerek getirdim. Bu şekilde. Şimdi arka yüze döndüm. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin tamamını öreceğim. Bakın bu defa sonuncu ilmeğimi de ördüm. Çünkü ön yüzde renk geçişi yapmayacağım. Yine aynı ipimle devam edeceğim. Şimdi ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. Bu defa ikinci ilmeğimi de hemen ördükten sonra ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi ördüm. Burada 5 ilmeğimiz kaldı. Arka yüzde kenar ilmeğimi alıyorum. Bu 5 haroşamı normal örüyorum. Yeniden ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bu defa 1 ilmek oldu. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Sonuncu ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ördüm.
Tekrar ön yüzde bu defa hanımlar ortada 3 ilmek kaldı. 3 ilmeğin 3'ünü bir şöyle keserek örüyorum. Ardından hemen buraya zincir hemen atmayacağım çünkü ilmekler çıkaracağız. Bakın bu şekilde ilk dilimimizi yapmış olduk hanımlar. İlk dilimimiz bu şekildeydi. Bakın aynı dilimden toplamda şöyle bakın birinci dilimimiz. İkinci kez aynı dilimi tekrar edeceğiz hanımlar. Yani şu şekilde bakın. Hemen üst bölüme ikinci dilimi yapacağız. Yine aynı ipimiz ile. Yanlardan ilmekler çıkaracağız hanımlar. Şimdi bakın. Bu ilmeğimi şişime aldım. Burada bir ilmek var şişimde. Hemen şu ön yüzdeyiz. Bakın şu başlangıç ipimiz burada. Buraya doğru ilmekler çıkaracağız. Şişimde zaten bir ilmeğim var. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bakın şuradan da ilmek çıkarttım. Son kenar ilmek yeri var burada. 13. 13 ilmek çıkarttım. Biz patiğimize 25 ilmek olarak başlamıştık hanımlar. Buradan 25 ilmeği tamamlayacağız. Şişimize 12 ilmek daha atacağım. Bakın şu birinci ilmeğim. İpimi parmağıma dolayarak ilmek atıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmek attım buraya. Şöyle bakın tekrar sayalım. 3 6 9 12 ilmek attım. 13 ilmek de kenardan çıkartmıştım. Tekrar 25 ilmeğim oldu. Şimdi bu 25 ilmek ile bu ilk yaptığımız dilimin aynısını yapacağız hanımlar. Geri dönüyorum. Şu an arka yüzdeyim. İlk başlangıçta ne yapmıştık? İlmeklerimizi attıktan sonra kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimin tamamını şu an arka yüzde sıra sonuna kadar öreceğim. Bakın bu attığım ilmeklerimi sırasıyla düz yani haroşa örüyorum. İkinci dilimimize bu şekilde başlıyoruz. Sıra sonuna kadar tamamını öreceğim ilmeklerimi. Evet. Şimdi ön yüzdeyim hanımlar. Şimdi ilk dilimi nasıl yaptıysak aynı şekil yapacağız demiştim. İlk dilimde ilk başta ne yapmıştık? 11 ilmek örüp ortada kesim yapmıştık. Şimdi aynısını yapıyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeğimi ördüm. Ortada şu 3 ilmeğin 3'ünü bir kesiyorum. Kalan 11 ilmeğimi örüyorum. Yine burada da aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. İlk dilimi nasıl yaptıysak ikinci dilimde aynı şekil yapılıyor. Bu şekilde ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde kesim yapmayacağız. Sıra sonuna kadar haroşalarımızı örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimizi ördük. Şimdi ön yüzde hanımlar yine ilk dilimde olduğu gibi bu defa 10 ilmek örüp ortada üçlü kesim yapacağız. Kalan 10 ilmeği öreceğiz. Arka yüzde ilmeklerin hepsini haroşa öreceğiz. Tekrar bu defa geri döneceğiz. Ön yüzde bu defa 9 ilmek öreceğiz. Ortada üçlü kesim yapıp kalan 9 ilmeğimizi de öreceğiz. Yine arka yüzde ilmekleri ördükten sonra 8 ilmek örecekken diğer rengimize geçeceğiz. İlk modelde olduğu gibi. 8 ilmek öreceğiz diğer rengimizde. Üçlü kesim yapacağız. Kalan 8'i öreceğiz. Bu şekilde sırasıyla ilmekler birer birer azalarak gidecek. En son hanımlar bakın burada 3 tane renkli ipimiz ile 3 diş haroşamızı oluşturduk. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. Bakın aynı model çünkü. Şişimizde bir ilmek kalana kadar ardından bu işleme devam edeceğiz. Şimdi ilk dilimimizle aynı şekilde ikinci dilimimizi de tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, ikinci dilimimi de tamamladım. En son burada 3 tane ilmeğim kaldı. Şimdi burada en son buradaki 3 ilmeğim kalmıştı. 3'ünü kestim. Bakın bir ilmeğim var. Artık bu taraftaki dilimleri bitirdik. Şimdi buradaki ilmeğimin ucuna bir tane zincir oluşturuyorum. Bu şekilde iyice sıkıladım burayı ve ipimi kesiyorum. Bu ilk ikili dilimi bitirdik. Üçüncü dilim bu kenardan başlayacak. Hemen buradaki ipimizin ucunu da şöyle gizleyeceğim. Bakın arka ilmek arasına girerek şuralara girerek ipimizin ucunu gizleyeceğim. Şöyle. Burada
en son kestiğim tarçının ipimin ucu da vardı. Bunu da gizliyorum. İplerimizin uçlarını bu şekilde gizleyelim hanımlar. İçi dışı tertemiz görünsün. Evet. Bakın ikinci dilimimizi de yaptık. Dilimlerimiz bu şekildeydi. Şimdi üçüncü dilimi buradan başlatacağız hanımlar. Bakın. Şöyle görüntümüz bu şekil. Patiğimizi böyle bırakıyoruz. Üçüncü dilimi hemen şuradan başlatacağız. Öncelikle şu açık renkli ipim ile şişime 12 ilmek atacağım hanımlar. 12 ilmek. Şu birinci ilmeğim. Hemen düzgün gidelim. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bir ilmek daha attım, 12. 12 ilmekten sonra hemen şu ucuna bir düğüm atacağım. Şimdi dilimleri 25 ilmek olarak yapıyorduk. Dilimimi şu şekilde aldım. Bakın başlangıç ipi sol tarafta kalıyor. Şimdi şu ilk dilimin kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkaracağım. Bakın ilk dilimin hemen şuradaki ilk kenar ilmek yeri burada. Şişimi buraya takıyorum. 13 ilmek de buradan çıkaracağım. Şöyle yeniden bakın ilkini şuradan şöyle giriyorum. İlmeklerimi çıkartıyorum. Bakın şu birinci ilmeğim, şu ikinci ilmeğim. Şöyle ipin başlangıç ipinin ucunu atlatarak gizleyeceğim. Bakın 3 ilmek oldu burada. Devam ediyorum. Şu dördüncü ilmeğim. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Burada 6 ilmek oldu. Devam ediyorum. 7. ilmeğim, 8. ilmeğim, 9, 10, 11, 12 ve hemen şu ucuna girerek buradan da bir ilmek çıkartıyorum. Burası en son bitiş yerimizdi. Biraz sıkı tığ yardımı ile 13. ilmeğimi buradan çıkarttım. Şimdi tekrar şişimizde 25 ilmeğimiz oldu. 12 ilmek attık. 13 ilmek de buradan çıkarttık. Şimdi 3. dilimimizi de yine ilk 2 dilimi yaptığımız gibi yapacağız. Geri döndüm. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Artık kesimlerimizi yapacağız. İlk 2 dilimde olduğu gibi 11 ilmek örüp ortada üçlü kesim yapacağız. Sonraki sıra 10 ilmek örüp üçlü kesim yapacağız. Sonra da 9 ilmek örüp üçlü kesim yapacağız. 8 ilmek örerken de diğer rengimize geçeceğiz. Burada tarçın rengime geçmiştim. Diğer rengimize geçeceğiz. Diğer renkle burada 3 diş haroşa olana kadar devam edeceğiz. Bu kesimlere şişimizde en son bir ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Bu ilk 2 dilimimiz gibi bu 3. dilimimizi de örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi 3. dilimimi de yaptım. 4. ve sonuncu dilimimi yapacağım şimdi. Öncelikle bakın en son dilimimi bitirdim. Şişimde bir ilmeğim var. Sırasıyla bakın önde kenar ilmek yerleri var. Bu kenar ilmek yerlerine yine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkaracağım. Bu şekilde toplam bu uçtan bakın şu buradan sonra diğer kenara kadar şu aradan yine 25 adet ilmek çıkaracağız. 5 ilmeğim oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, şuradan çıkaracağım. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve hemen şu ucumuzu biraz düğümleyip buraya arkaya gizlemiştik ucunu. En son buradan da 25. ilmeğimizi bu uçtan şöyle çıkarttım. Evet, tekrar 25 ilmeğimiz oldu. Bu 25 ilmek ile hanımlar dilimimizi yapacağız. Geri dönüyorum. Arka yüzde kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ilmeklerimizin hepsini yine sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimi haroşa ördüm. Ön yüzdeyiz. Yine ilk 3 dilimde olduğu gibi kesimler başlayacak. 11 ilmek örüp keseceğiz. 10 ilmek örüp üçlü keseceğiz. 9 ilmek örüp üçlü keseceğiz. 8 ilmeğe geldikten sonra renk geçişi yapacağız hanımlar. Sonra 7, 6, 5, 4 derken zaten renkli iple yine 3 diş haroşa olacak şekilde öreceğiz. Şişimizde tekrardan bir ilmek kalana kadar patiğimizin bu son dilimini tamamlayalım. Ardından buluşalım.
Evet hanımlar, sonuncu dilimimi de tamamladım. En son yine burada bir ilmeğim kaldı. Şimdi burada patiğimizin önce sol kenarını ardından da sağ kenarını yapacağız. Tarçın ipimizi buraya ekleyeceğiz. Son dilimi yaparken kesmiştim tarçın ipimi. Yani kesmemem gerekiyordu çünkü aynı iple devam edecektik. Neyse sağlık olsun. Bu kenardan hanımlar şöyle bakın. Bu açık renkli ilmeğimin içinden tarçın ipimle bir ilmek çıkarttım. Buradan sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartacağız. Şöyle bakın. Sırasıyla böyle kenar ilmek yerlerine giriyorum. Şu ikinci ilmeğim. Hemen ikinci ilmekten sonra ipimin ucunu yine şöyle açık renkli ipime düğümleyeceğim. Tarçın ipimin ucunu. Sonrasında bu açık renkli ipimi kesiyorum. Artık modelimizin devamında koyu renk ipimizi kullanacağız. Hemen ipimi şöyle çektim. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek patiğimizin kenarı için ilmekler çıkartıyorum. 3 ilmeğim oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve son kenar ilmek yerine girerek bir ilmek de buradan çıkarttım 23. Artık bu 23 ilmek ile patiğimizin arka bölümünü yapacağız. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde buralarda haroşa yapacağız hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa yani düz olarak örüyorum. Patiğimizin kenar bölümleri böyle yapılıyor. Yine haroşa örüyoruz buralarda. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bakın ön yüzdeyiz. Yine bu 23 ilmek ile haroşalarımıza devam edeceğiz. Burada tarçın rengi ipimizle bir diş haroşamız oluştu. Ben patiğimin şu arka bölümüne toplamda 16 diş yani 16 sıra haroşa ördüm. Bu benim ölçüme göre tam oldu. Bu ölçülere göre daha büyük yapmak isteyenler buraya 16 değil de 20 sıra haroşa yapabilir. Daha küçük yapmak isteyenler de buraya 13 sıra haroşa örebilirler. Patik boyutu böylece küçülecektir. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu sol kenarını örelim, ardından buluşalım. Evet, buraya 16 sıra haroşamı ördüm ve geldim. Artık bu sol kenarımızı bitirdik. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim hanımlar. Biraz gevşek bir kesim yapıyorum. Çünkü patiğimizin topuk bölümünü yaparken bu kesim yaptığımız bakın V şeklinde kenar ilmek yerleri var. Buralardan ilmekler çıkaracağız. İlmekleri kolay çıkartabilmek için gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kesiyorum. Hemen şöyle bir zincir oluşturdum. Düğüm atacak kadar bir ip bırakacağım hanımlar. Buradaki ipimi keseceğim. Şöyle biraz uzun bir ip bıraktım. İpimi kestim. Şimdi sağ kenarımızı yapacağız. Sağ kenarımız için de hemen şu kenardan ilmekler çıkaracağız. Buradaki ilmeklerimizi de ön yüzde hemen şuradan çıkartmaya başlayacağız. Bakın açık renkli kenar ilmek yerleri var. 1, 2, 3. yere ilk şuraya girerek ilmeklerimi buradan çıkartmaya başlıyorum. Bu ilk ilmeğimi çıkarttım. Bakın ilmeğin iki kanadına birden giriyorum kenarlara. Şu ikinci ilmeğim. Hemen ucunu bir düğümleyeceğim. Patiğim sökülmesin. Devam ediyorum. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü ilmeğim. Şu beşinci ilmeğim. 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde hanımlar şu uca kadar 23 ilmek çıkaracağız. Diğer kenarda da 23 ilmek çıkartmıştık. Burada da 23 ilmeğimiz olacak. Şu uca kadar 23 ilmek çıkartalım gelelim. Evet, 23 adet ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine ilmeklerimin tamamını haroşa yani düz olarak örüyorum. 23 ilmeğimizi çıkarttık sağ kenarımıza. Böylece başladık.
Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Baktığımızda burada da bir diş haroşamız oluştu. Ben diğer kenara 16 diş, yani 16 sıra haroşa yapmıştım. Buraya da aynı sayıda yapacağım. Sizler diğer kenarı kaç sıra yaptıysanız bu kenarı da aynı sayıda yapın. Gelin hanımlar, sonrasında buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin sağ kenarını da tamamladım. 16 sıra haroşam yine burada var. Tekrar şu an ön yüzdeyim. Diğer tarafta olduğu gibi burada da ilmeklerimizi yine gevşek bir şekilde ikişer ikişer toplayarak keseceğiz. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizin tamamını keselim gelelim. Evet, ilmeklerimizi kestim. Hemen şuraya 2 tane zincir oluşturuyorum ve ipimizi kesiyorum. Şimdi hanımlar, patiğimizin kenar bölümlerini bitirdik. Şuradan başlayarak tabanımızı yapacağız hanımlar. Burada ipimizi biraz uzun keselim demiştim. Hemen en son attığım zinciri şöyle açıyorum. Buradaki ilmeğimi şişime aldım. İpimi buraya düğümleyeceğim. Şimdi bu kenar bölümden hanımlar ilmekler çıkararak patiğimizin tabanına geçiş yapacağız. Bu bölümde hemen şöyle bir tık daha uzun şişlerim var. Onları alıyorum. Taban bölümü için de bu kısa şişleri tabanda kullanmayacağım. Şimdi buralardan hanımlar bakın, hemen kenar ilmek yerleri var önlerde. Bu kenar ilmek yerlerine sırasıyla girerek ilmekler çıkartıyoruz. İlmeğin iki kanadına birden girerek, bakın burada 6 ilmeğim oldu. 7, 8, 9, 10. Bu şekilde ilmekler çıkaracağız. Bu şekilde hanımlar önce şu uca kadar, daha sonra buradan tut, sonra diğer şu kenara kadar kenar ilmek yerlerine girerek ilmeklerimizi çıkaracağız. Ben buradan buraya toplamda 80 ilmek çıkarttım. Sizler şu kenar bölüme haroşa sayısını fazla yaptıysanız ilmek sayınız benimkinden fazla olacaktır. Bu kenarlara haroşayı benden az yaptıysanız ilmek sayınız benimkinden az olacaktır. Şimdi bu uçtan diğer uca ilmeklerimizi çıkartalım gelelim. Evet, bu uca kadar toplamda 80 ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar yine haroşa olarak öreceğiz. Bu şekilde bakın, ön yüze bir diş haroşa düşüyor. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi burundan başlayarak tabanımızı öreceğiz. Şimdi burada burundan ilmek ayrımını şöyle yapacağız. Toplam ilmek sayınızdan, ilmek sayınız kaç olursa olsun. Benim 80 ilmeğim var. Buruna 8 ilmek ayırıyorum. Toplam ilmekten 8 ilmeği çıkartınca geriye 72 ilmeğim kalıyor. 72 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 36'şar ilmek düşüyor. Hesabı böyle yapacaksınız hanımlar. Şimdi patiğimizin tabanını burundan itibaren yapacağız. Bu nedenle benim bu ilk kenarıma 36 ilmek düşüyor. Bu şekilde ilk 36 ilmeğimi örüp geliyorum. Evet, 36 ilmeğimi ördüm. Şimdi burnumuz için 8 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Saydığımızda şu sol kenarda da 36 ilmeğim kalıyor. Şimdi 8 ilmekten sonra geri döndüm. Tabanda ipimiz karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. 8 ilmeğimi tekrar öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Tabanımız 12 ilmek olacak hanımlar. 12 olana kadar da yanlardan her sırada birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. İp karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 8 ilmeğimi öreceğim yine. 5, 6, 7, 8. Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 9 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 10 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 11 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de şu kenardan örerek ortaya ekledim. 12. Şimdi 12 ilmek üzerinden kesimleri yapacağız. 11 ilmek öreceğiz. 12. de kesim yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12.yi örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Tekrar 11 ilmeği öreceğim. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. de yine kesimimi yapıyorum. Tekrar geri döndük. Yine 11 öreceğiz. 12'de keseceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. de yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Taban 12 ilmek ile bu şekilde örülüyor. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişteki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim, gelelim. Evet, patiğimin arka taban bölümünü 12 ilmek olarak ördüm geldim hanımlar. Şimdi bu 12 ilmek ile patiğimizin topuk bölümünü yapacağız. Yine haroşaya devam edeceğim. İlk ilmeğimi aldım. Şimdi arka bölüme geçtik. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Şişimde böylece 11 ilmek kaldı. Bu aşamada hanımlar bakın şu kenarlarda kenar ilmek yerleri var. Hemen buradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar 12 ilmeğimiz oluyor. Böylece hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar aynı işlemi yapacağım. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum çünkü bu sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkaracağım. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek buradan da ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde. Tekrar hanımlar 12 ilmeğimiz oluyor. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Yine son 2 ilmeğimi kestim. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Hemen bu sağ kenarımızda da sıradaki kenar ilmek yerine girerek hemen şuradan ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkasını bu şekilde yapacağız. Biz bu işleme şu uçlara gelene kadar yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, topuğumuzu ördüm ve geldim. Artık bu ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kestim. Şimdi şu kenarda öyle yumuşak bir görüntü oluşmasın diye şöyle dibine batarak burayı düzlüyorum. Patiğimizin hanımlar bir kenar tığlaması var. Tek sıradan oluşan, hemen nasıl yapıldığını anlatacağım. Yapacağımız işlem şu: ipimi tığıma doluyorum. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Şu kenarda kalan ipimiz vardı. Bunu da gizleyerek götürelim. İpimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Sık iğne tekniği ile kenar tığlamamızı yapıyoruz. Bunu çok sıkarak yapmayalım hanımlar. Elimizi sıkı tutmayalım. Biraz esnek olsun. Yoksa patik ayağımıza zor girer. Esnek bir şekilde kenar tığlamamızı yapacağız. Bu şekilde. Şimdi patiğimizin çevresini hanımlar bu şekilde şu ilk başladığımız yere kadar, şuraya kadar yapalım, gelelim. Evet, kenar tığlamamı tamamladım, geldim. Buraya 2 tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Patiğimizi böylece tamamladık. Hemen ipimizin ucunu şu arka ilmek aralarına girerek tekrar zincir tekniğiyle düğümleyerek gizliyorum. Evet, patiğimiz bu kadardı. Evet, bakın hanımlar, görüntü itibariyle patiğimiz şöyle. Haroşa örgü olduğu için bakın gayet esnek, ayağı saran bir model. Hemen manken ayağımı da giydireceğim. Birlikte modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım modelimi. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. Evet, patiğimizin ayaktaki duruşu da bakın bu şekilde. Kenarları
Diğer kenarımız, tabanımız, topuğumuz. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.